Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dakvanta. Bugün sizlerle beraber ince hesaptan söylemiş bulunduğum e, Red Dragon K617 Fizz RGB markalı klavyenin kutu açılımını yapacağız ve ses testine bakacağız arkadaşlar. Bilgisayara takacağız. Şöyle bir kutumuzu sağlam paketlemişler diyebilir miyiz acaba? Şöyle bir açılımına bakalım. İnce hesaptan böyle bir paket. Küçük bir klavye arkadaşlar, şu kadar bakın. Neredeyse bir karış yani. Şöyle şurayı açtık mı? Evet. Şöyle hemen klavye karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada benim garanti fatura bilgilerim, adres bilgilerim falan var. Evet. Ben Türkçe klavye arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, Türkçe klavye. E, Değiştirilebilir. 4 tane switch de çıkacakmış içinden. Öyle söyleyeyim. High response, yüksek tepkime, yüksek kontrol, high speed, yüksek hız arkadaşlar. Klavyemiz şöyle küçük bir klavye. %60'lık bir klavye. Enter tuşu yalnız ince bir tuş. Yani böyle kalın, bizim e, kalın enterlardan. Şundan yok yani arkadaşlar. Bakın bu benim eski klavyem. Ya bunu da kullanacağım da hani bu Asus ROG Strix arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bundaki enter tuşu büyük yani şu şekilde. Bunda da şöyle red switch'ler var arkadaşlar. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama şurada red switch'ler var içinde. Bu böyle bir klavye arkadaşlar. Bunun da sıfırı şu an 3000 lira, 3500 lira civarında olması lazım. Ben tabii biraz daha böyle hani tepkime önem verdiğim için bundan almak istiyorum. O diğerinden pek fazla memnun değilim. Uzunluğu yazıyor burada arkadaşlar. Package content, yani paket içerikleri Fizz RGB keyboard klavye bir tane. User manual, kullanıcı manueli. Type-C kablo bir tane. Unit approximate, yaklaşık olarak ağırlığı ve boyu. Ağırlığı 412 gram civarında arkadaşlar. 33 santimetre uzunluğunda. Yok pardon, 30 santim uzunluğunda, yani şöyle bir karıştan biraz fazla, yani bir karıştan 4-5 santim daha fazla. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz, Türkçe klavye. Fizz RGB. Burada ne yazıyor? Fizz RGB Wired 61 keyboard. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen bir açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Şurayı açtık mı bilmiyorum. Açamadık herhalde. Burası niye açılmıyor? Evet, açılımımızı gerçekleştirdik. Şöyle benim ekranımı da görebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Evet, şöyle açtık. Şurayı da açtık. Buradan ne çıkıyor bakalım. Şu switch şeyleri, key caps'leri çıkartmak için, şurada switch'leri çıkartmak için arkadaşlar. Şöyle açıp göstereyim ben tek tek size. Şöyle key cap'leri çıkartmak için, yani şeyleri. Bu da switch'leri çıkartmak için şöyle bir anahtar çıkıyor üstünden, içinden. Yedek keycap koymuşlar mı? Yedek keycap olması lazım. Evet, burada yedek switch, pardon, yedek switch şurada. 4 tane içinde yedek switch görüyorum arkadaşlar. Bunu açmayacağım şimdi ben tabii. Şöyle bir de Type-C USB-A kablomuz çıkıyor. Kablo örgü değil ama hemen açılışını yapalım arkadaşlar şöyle. Şunu şuraya bırakalım. Evet, şu şekilde e, şöyle bir şeyle bağlı duruyor bu arada. Uzunluğu yeterli mi derken, uzunluğu evet arkadaşlar, yaklaşık 1 metre civarında, 1,5 metreye yakın bir uzunluğu var. Şöyle nasıl gösterebilirim size bilmiyorum ama benim masamdan uzun, yani 1,5 metre. Benim masam 120 santim. Küçük bir masam var arkadaşlar burada. 2 tane monitörü daha zor sığdırabiliyorum. Şöyle Type-C girişi var. Görüyorsunuz. Type-C çıkışı, USB-A. Bunu da şuradan çıkartalım. Birazdan bilgisayara da bağlayacağız arkadaşlar. Sesine bakacağız. Şeyine bakacağız. Nasıl olacak diye. Evet, şöyle kutumuzu açıyoruz. Buradan ne çıkıyor? Hemen bir bakalım bir. Red Dragon Fizz RGB Wired Mechanical Keyboard. Kullanım şeyi olsa gerek. Key Functions var arkadaşlar burada. Fn tuşlarını
nelerde kullanabiliyorsunuz onları gösteriyor Fn tuşları. Fn artı 1, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F10, F11 öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Bakın burada Fn'le 1'e bastığınız zaman F1 açıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 öyle F9'a kadar gidiyor. F10, Fn artı 0. F11, Fn artı ne bu ya? Şey tuşu. Fn artı eşittir artı F12, F13. Insert, delete. Bu şekilde bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Birkaç dil daha mevcut İngilizceden hariç. Şöyle. Bir de sticker mı bu? Evet, sticker çıkıyor arkadaşlar. Ready for battle. Şöyle şuradan sökülebiliyor. Bu şekilde değiştirilebilir switch olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Klavyeyi şöyle bir alalım. Evet, elim neredeyse elim kadar arkadaşlar, bakın yani. Benim elim de çok büyük bir el değildir ama şöyle baktığınız zaman neredeyse elim kaplıyor yani hani. Benim karışım 23 santim falan. Şöyle baktığımız zaman bir 5-6 santim falan kalıyor yani kapatmaya. Değiştirilebilir switchlerimiz burada. Bunu şöyle bir alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Şöyle klavyemizin sesine bir bakalım. Görünüşü benim hoşuma gitti açıkçası. Şöyle ayak destekleri de var. Şöyle açabiliyoruz. Şunları şuradan bir alalım. Ayak destekleri de var. Şuraya koyarsak ya şöyle. Bir sesimizi bir açalım arkadaşlar. Bir dakika, sesimize şöyle bakalım. Filtreyi kaldırıyorum şu anda. Filtreyi kaldırdım. Caps tuşu. Bir tane tuş çıkartalım. ESC'yi çıkartalım bakalım. Evet. Sessiz arkadaşlar, bakın. Gayet sessiz. Tatlı bir, hoş bir sesi var. Bütün tuşlar aynı herhalde. Red switch. Evet, hepsi red switch arkadaşlar. Şöyle F1. Bakın. Çok responsif, çok hızlı bir klavye var. Bilek desteği yok tabii ki ama böyle sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapayım. Çok hızlı ya. Benim hoşuma gitti yani. Biraz keycap'leri sert gibi ama şurada benim build tuşlarım şu 3 tuş. Bir de Q tuşu var. Tabii de mouse'tan kullanıyorum build tuşlarım. Fortnite oynuyorum arkadaşlar genelde. Şöyle gayet güzel duruyor ya. Kaymıyor. Yani ben biraz zorluyorum ama kayması için. Şöyle düz durduğu yerde fazla kaymıyor. Oynamıyor yani. Fazla yer de kaplamıyor arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim size yani. Şöyle bir şeyimizi düzeltelim. Şöyle bir bilgisayara takalım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Şöyle hemen taktım buradan. Şeyi çok fazla uzun değil yalnız, onu da söylemekte fayda var. Kablosu çok böyle uzun bir kablo değil. Yani uzun bir kablo değil arkadaşlar, pardon. Şuraya anca yetiyor gibi bir şey hatta. Nereye takıyoruz bunu? Burada bir de. Çok kısa geldi bana kablosu ya. Şöyle kablosunu takabilirsek. Evet, taktık arkadaşlar kablosunu. Klavyemiz açıldı gördüğünüz gibi. Şunu şuradan atlatalım. Direkt RGB olarak geliyor. Modları nasıl değiştiriyoruz? Şuradan mı? Fn alt GR tuşuna basarak modlarını değiştirebiliyoruz. Şöyle bir mod var. Bu benim hoşuma gitti. Deneyelim, şöyle bir modlarına bakalım. Dalgalı bir mod var. Bir de ışığı kapatayım arkadaşlar. Bir de ışığına öyle bakalım. Işığı kapattım şu anda. Evet. Bu şekilde. Yayılmalı falan var böyle. Bu şekilde. Bastığınız zaman yani bastığınız zaman aktif oluyor. Hangi tuşa basarsanız o tarafın ışığı yanıyor. Şöyle sabit. Ben bunu sabitte kullanırım ama yalnız şöyle bir kusur var klavyede. Caps Lock'a
Açık mı değil mi onu göremiyoruz arkadaşlar. Onu bir açık mı değil, ben ondan emin olamıyoruz. Şu an mesela açık mı değil mi bilmiyorum. Buraya bir işaretçi falan koyabilirlerdi CapStack için bu arada. Şöyle bir saniye, hemen şöyle ekranımı alayım. Çok geldi, değişik geldi. Alışmaya çalışıyorum. Klavye hız testi şeyler de yok tabi. Ok tuşları da yok arkadaşlar. Katip online diyor. Şuradan bir hız testi yapalım bakalım. Başlıyor. Gece olsun bayan, fazla aynı dakika harika. İyi de varmış burada. Mü kelime nerede, selam. Alışamadım, klavye çok küçük geliyor arkadaşlar. Şeye falan basıyorum. Diye güzel. Neden yeri? Klavyeye alışamadım, o yüzden bakarak yazıyorum. Asla bizim olabilir. Peki git tüm. Zamanla alışacağım klavyeye. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Klavyemiz. Işıkları böyle gayet güzel, şık bir ışığı var arkadaşlar. Şöyle ışığımı açıyorum ben de bu arada. Işığımı açtım. Dediğim gibi hani şöyle 4 tane keycap var bunun için. Switch var, pardon, çok affedersiniz. Şöyle. Tam gözükmüyor. Bunu açmak istemiyorum şimdi. Kullanacağım zaman hatta açalım ya. Ne olacak yani? Kullanmayız zaten. Biraz yapmışlar bunu da. Şöyle içinden boş switch çıkıyor. Herhangi bir switch'iniz mi bozuldu? Hemen bu yedek switch'i yaparak buraya takabilirsin. Şöyle basımı çok harika ya. Çok az bir ses çıkartıyor şöyle bakarsanız. Sticker'ımız da bu şekilde. Ready for battle. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu ince hesaptan alabilirsiniz. Ben linkini bulursam burada eklerim. Gayet güzel. Şöyle FM tuşlarına bir bakalım. FN F5'te, evet, FN'e basıp şu tuşlara bastığınız zaman arkadaşlar yenileme yapıyor. FN 5'e bastığınız zaman F5 yani yenileme görevini görüyor bu arada. Onu da görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.